Yağmurlu bir günden herkese merhaba. Bugün Marmaris'in yanı başındaki İçmeler'deyim. Marmaris'ten 10 dakikalık bir orman yoluyla bağlanabiliyorsunuz İçmeler'e. Son zamanlarda yurt dışından da çok turist alan bir yer. Yazın oldukça kalabalık olabiliyor. Dükkanların önünden sahile doğru yürümek istiyorum. Şemsiyemi aldım. Başlayalım hadi. Sahile doğru gideceğim. Yağmurlu havaları severim ama bugün acayip bir yağmur var arkadaşlar. Hemen şöyle açıyorum, bakın size göstereyim. Buradan başlayacağım. Sahile doğru gideceğim. Çok da güzel görünüyor. Marmaris'te önceden bir balıkçı kasabasıymış. Zamanla turistlerin uğrak yeri olmaya başlamış. Marmaris'e gelmek isteyen, burada yaşamak isteyen insanlar için de biraz burayla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Nasıl yaşanır, neler yapılır burada? Gelmek mantıklı mı büyük şehirlerden buralara? Bunları biraz konuşacağım. Aslında Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri Marmaris. Yani ama burada sadece deniz ve plaj yok. Marmaris'in içindeki tarih, kültür ve gelenekler de dikkat çekici. Özellikle gastronomi kültür açısından da zengin olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalabalık bir yörük kültürü de var burada arkadaşlar. Ya antik çağda ismi Fiskos olarak adlandırılıyormuş. Antik Yunan'dan beri olduğu söyleniyor bu bölgenin. Özellikle deniz ticareti, sahil yerleşimleri açısından zengin bir yapıya sahipmiş. Hatta böyle Rodos'a giden deniz yolları Osmanlı döneminde oldukça da rağbet görmeye başlamış Marmaris'te. Yürüyüşe biraz da devam edelim bir yandan. Böyle sokaklarını, sahili de gezdireyim size. Bu tarafı ilk defa görüyorum ben de. Güzelmiş. Şunu anlıyorum ama yani yedekte muhakkak birkaç tane hazır kurgulanmış vlog bulundurmak lazım, video bulundurmak lazım ki böyle zamanlar için çile çekmeyelim. Gerçi bunu bir çile olarak görmüyorum tabii. Yani yine de bu kadar yağmur yerine şu an çiselemesini tercih ederdim. Şemsiyeye çarpan yağmur damlalarının sesini duyuyorsunuzdur. Evet, bu yolun sonu hemen sahile açılıyor zaten. Bu arada hava soğuk değil. Hava çok güzel. Yani karşımızdaki insanlar mesela bakın şortla geziyor. Çok gördüm bugün şortla gezen, ıslanmaktan rahatsız olmayan turist de çok gördüm. Sıcak. Evet, sahile geldik. Burası uzun bir sahile sahip. Yazın buralar inanılmaz derecede doluyor. Ama çok rahat bir şekilde bu sahili ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın şöyle manzarasını size göstermek istiyorum. Şunun üzerine çıkıp yürüsem mi diyeceğim ama çok da güvenemedim. Şimdi sırılsıklam olmayalım. Şöyle yürüyeyim ben ileri doğru biraz. Mayıs ayından sonra buralar hareketlenecek. Bilgi almak isteyecek vatandaşlar haliyle. Burası sahilin diğer ucu. Evet, suyun döküldüğü alan burası. Böyle biraz güzelleştirmişler burayı. Sanat sokağı olarak geçiyor. Marmaris'in doğal kaynak suları burada yaşayan insanlara yüzyıllardır şifa vermiş. Bu önemli bir detay. Köyceğiz de keza bu şekilde. Toparlar Şelalesi, işte Yuvarlakçay, Sandraz'ın o yaylalarından akan sular her yerde görmeniz mümkün. Her yerden su fışkırıyor. Zaten Köyceğiz'in de Sırrı isimli bir vlog hazırlamıştım. Muhakkak izleyin o vlogu. Yine sağ köşeye bırakıyorum. Harika bir su kaynağı var. Şifalı bir su kaynağı var. Yine Sultaniye Kaplıcası. Orayla da ilgili yakın bir zamanda bir vlog hazırlamıştım. Biraz yürüyelim. Şimdi Marmaris'e yerleşmek isteyenler için birkaç öneride bulunmak istiyorum. Sonra tekrar hop arabanın içine bir atalım kendimizi. Göcek'te de yürümüştük yağmurlu bir havada. Vlogu muhakkak izleyin. Çok güzel manzaralar vardı. Hemen bırakıyorum köşeye. Ama bu kadar yağmur yağmıyordu. Evet, sahil düzenleniyor. Evet, şöyle sahili bitirdikten sonra sokaklarında yürümek istiyorum sizinle. Mekanların önünden yürüyelim. Az çok içmeler hakkında bir fikir sahibi olursunuz.
Marmaris merkez her ne kadar turistik olsa da yerleşim için daha sakin köyler tercih edilebilir. Armutalan ve Beldibi gibi semtler şehir merkezine yakın fakat gürültüsüz bir hayat sunuyor. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Mesela tarıma da meraklı olabilirsiniz. Yani belli bir yaşın üstüne gelmişsinizdir. Genelde öyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Ben bağımla bahçemle ilgilenmek istiyorum. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Artık sosyalleşmekten bıktım. Yani yeterince yaşadım diyebilirsiniz. Bunun için oldukça zengin bir toprak yapısına sahip. Burada Türk mutfağı bir yere kadar kendini geliştirmiş ama orada durmuş gibi bir yapısı var. Çünkü Muğla'nın yemeklerini şekillendiren genelde yörük mutfağı. Yani o kültür biraz buradaki mutfak kültürüne yansımış. Biraz da haliyle zamanla modernize de edilmiş. Biraz biçimleri, tadı değiştirilmiş ama geleneksel yapıyı koruyan Muğla kebabı gibi özel lezzetler de var, yerler de var. İşte mantar yetiştiriciliği yapabiliyorlar. Mantarları çok sıkça yemeklerinde, kahvaltılarında kullanabiliyorlar. Et olarak genelde kuzu ve oğlak etinin yaygın olarak kullanıldığı görülebiliyor. Bununla ilgili vloglar da çektim. Olabildiğince köy restoranlarını da tanıtmaya çalışıyorum sizler için. Burada yaşamak aslında büyük şehirlerde yaşamaktan daha masraflı bir hale geliyor. Yaşadığımız köyde internet altyapısı yok. Bir markanın Superbox'ını kullanıyoruz. Ayda 2000-2500 lira gibi bir internet ödemek zorundayız ve bu internetten inanın verim alamıyoruz. Telefonumda her ay 55 GB bir internet var. Daha bir hafta oldu fatura kesileli, yarısı bitmiş. Evde internet olmasına rağmen. Bizim yaşadığımız köye kargo girmiyor arkadaşlar. Ya Marmaris merkezdeki şubesine ya da Muğla'daki şubesine gidiyor. Onu da neye göre belirliyorlar bilmiyorum. Mesela yaşadığımız köy Marmaris'in köyü değil. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı bir köy. Akyaka'nın komşusu. Marmaris farklı bir ilçe ama bazı kargolar Marmaris'e geliyor. Ve evden arabayla Marmaris'e gelmemiz 20 dakika, geri dönmemiz 20 dakika. Buraya gelmişken işlerinizi hallediyorsunuz ve ekstra bir yakıt masrafı yapıyorsunuz kargonuzu alabilmek için. Isınma sistemi, 2 tane evde klima var. Arada elektrik sobası da yakıyoruz. Buna rağmen çok ısınamıyoruz. Bunları göze alarak gelin. Yani evet, doğası güzel, yazın yapacağınız bazı aktiviteler var ama sosyalleşme açısından her sene de aynı şeyi yapmayacağınız için bir ayağınızın muhakkak bir şehirde olması lazım. Bir yerden sonra diyorsunuz ki tamam, orayı gezdim, buraya gezdim, işte pikniğimi yaptım, şuradaki turistik yerlere gittim, bu koya gittim, bu sahile gittim. Tamam, yazın gezdin, güzel gezdin, harika doğa, yazın sıcak, keyifli, bahçende portakal ağacı, limon ağacı ama bir yerden sonra insansın ve sosyalleşme ihtiyacın oluyor. Hep aynı şeyleri yemek istemiyorsun. Güzel bir restoranda yemek yemek istiyorsun. Tiyatroya gitmek istiyorsun. Sinemaya gitmek istiyorsun. Evden çalışan insanlar varsa, buraya gelmek istiyorsa en azından biraz daha merkezi lokasyonlarda çalışıp, yaşayıp arada da büyük şehirlerle bağlantısını koparmadan hayatını güzel bir şekilde devam ettirebilir. Burası belli bir yaşın üstü için geçerli arkadaşlar. Daha buralar için genç olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla bir ayağımız İstanbul'da. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Biraz daha yürüyelim. Gelin şöyle sahilin uç taraflarına doğru gidelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Marmaris İçmeler Plajı. Hemen bilgileri vermişler. Açılış ve kapanış saatlerini. Bakın burada sahil devam ediyor ama çok kullanılan bir alan değil sanırım burası. Ama eminim yazın doluyordur orası yine. Evet. Buradan İçmelerin manzarasını daha güzel alırız. Zaten bu ormanın arkası Marmaris. Bu yoldan geliyorsunuz. Hemen İçmelere bağlanıyorsunuz.
Şimdi buradan geri gideceğim. İçmelerin sokaklarına doğru girmek istiyorum. Bakın böyle sokakları var. Yeşillik açısından zengin. Hani böyle derli toplu, çöp yok. Temiz bir mahalle. Çok güzelmiş burası. Zaten yürümeye gelmedik mi? Yalnız araç sesi yok artık şu an ve güzel. Şu an güzel. Ara ara şemsiyenin ucu görünüyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani kamerayı korumam lazım. Islak değilim ama içeriden terlemedim ama nemlendim gibi. Yani fast food mekanları görüyorum ama tezgahları soğuk. Açık değil, pişen bir şey yok. Dolayısıyla hani oturup böyle birkaç fast food tadayım, size de tanıtayım diyemiyorum. Orada ne oluyor ya? Işıklar yanıp sönüyor. Parti erken başlamışlar herhalde. Burada böyle bir pasaj var. Evet, bakın bisiklet yolları her yere yapılmış. Marmaris bölgesi oldukça kullanıyor bisiklet, elektrikli bisiklet, motor. Ama motorları kasksız kullanıyorlar. Dün bir hastaneye gittim, motor kazasıyla yaralanan bir sürü hasta vardı. Kaza alıyordu neredeyse. Çok güzel, değerli yorumlar da geliyor sizlerden. Yavaş yavaş da büyüyoruz. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Her şeyi kendi başıma yapıyorum. Çekimleri, kurguları, olabildiğince elimden geleni en güzelini yapmaya çalışıyorum. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Takip edin. Bu vlogdan çok keyif aldım ben arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni vlogumda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.